Herkese merhaba. Hoi An diye bir kent var. Da Nang'a yaklaşık 30 dakika araçla mesafede. Oraya geldim. Güzel, turistik bir yer. Erken geldim biraz. Dans dersine katılacağım. Yakınlarda bir stüdyo vardı. Burası gerçekten pirinç tarlalarının içi çok güzelmiş. Bu arka planı sevdim. Çok güzel. Akşam saatleri gelmek tabii daha iyi olabilir. Akşam night market yani gece marketi oluyor. En son geçen videoda eleştiri ve yargıdan birazcık bahsetmiştim. Ben kimim ki ne haddime bir başkasını eleştireyim? Hani ben şöyle düşünüyorum, kendimi eleştiriyorum. Nasıl daha iyi bir insan olabilirim diye. Bir atasözü vardı. İğneyi başkasına, çuvaldızı kendine ya da tam tersi. Her halükarda birilerine iğne batırıyorsun. Kendine de batırıyorsun, bir başkasına da batırıyorsun. Neden iğne batırıyoruz ki? Batırmayalım. Tamam, o atasözleri o zaman işe yaramış belki ama artık dünya değişti, her şey değişti. O dönem için uygundu o atasözleri, iyi bir şeydi. O nesilleri belki hayatta tuttu. Ama şu an biz bambaşka bir dünyada yaşıyoruz. Neyi düşünürseniz, algınız neredeyse hayatınız da ona göre şekilleniyor ve o bağlamda olayları, o bağlamda insanları çekiyorsunuz hayatınıza. Buna inanıyorum ve bunu kendim de deneyimledim zaten. Hani kötü düşünürsen, kötü şeyler işte söylersen kendine veya bir başkasına sürekli negatife odaklanırsan onu büyütürsün. Kontrol edemeyiz hiç kimseyi. Etmeye çalıştığım oldu. Artık bıraktım. Oraya enerji harcamak da bir süre sonra anlamsız hale geliyor. Eleştiriyorlar, yani kıyafetini eleştiriyor, bakışını eleştiriyor, duruşunu eleştiriyor, yaptığın bir şeyi, söylediğin bir sözü eleştiriyor. Oradan eleştiri, buradan eleştiri derken böyle bir kalıbın içine doğru sıkışmaya başlıyorsunuz. Kendi hayatınızı değil de başka birinin hayatını yaşıyormuş gibi hissetmeye başlıyorsunuz. Sürdürülebilir değil, yorucu ve hiç kimse hak etmiyor bence bu şekilde yaşamayı. Herkes kendisi gibi olabilmeli, kendi olduğu gibi, olduğu haliyle kabul görebilmeli. Kendi iç sesinizi duyabilmeniz için dış seslerden birazcık uzaklaşmanız gerekiyor. Bu da yalnızlaşmanıza neden oluyor. Sosyal çevrenizden uzaklaşmanız gerekiyor. En azından benim öyle oldu. Bütün sosyal çevremde olan insanların işte ondan sebep, bundan sebep, şununla şu yüzden görüşmüyorum gibi değil de ya benim buna ihtiyacım var. Çok fazla ses var kafamda. Hangisi bana ait, hangisi aslında bana ait değil. Onun ayrımına varmam gerekiyordu. Sonra o sesleri ayırt edip farkına varmaya başladıkça aslında o eleştirel yaklaşımların birçoğunun bana ait olmadığını fark ettim. O duygusal yükleri sonra yavaş yavaş bırakmaya başladım. Ben birçok teknikle çalıştım. Somatik yaklaşımla tanıştıktan sonra orada benim için bir asıl dönüşüm orada başladı. Ve bedenim özgürleştikçe zihnim de özgürleşmeye başladı aslında. Duygularım da özgürleşmeye başladı. Daha iyi hissetmeye başladım. Daha iyi hissettikçe de burada daha iyi hissettiğim bir şey var. Neden yapmayayım ki oluyorsunuz. Ve devam ediyorsunuz. Çünkü bir kere yaptım, oldu, hadi tamam bu kadar yeter olmuyor. Her günümüz değişiyor. Her gün farklı bir şey yaşayabiliriz. Hayatınızdaki rutinlerden birisi haline geliyor. Ama pratik ettikçe, istikrarlı bir şekilde devam ettirdikçe o artık sizin otomatik refleks gibi kendiliğinden yaptığınız bir şey haline geliyor. Hiç farkında olmadan bile bir anda kendinizi fark ediyorsunuz o anda. Ay şu anda bir şey hissettim, bir saniye belki nefesine odaklanıyorsun, belki o anda donup kalmıyorsun ya da bir anda panik olmuyorsun.
ya da bir anda öfkelenmiyorsun. Farkındalık gelişiyor. Yani kendinle ilgili farkındalık gelişiyor. Bence zaten o farkındalık dedikleri şey de hani kendimizi kontrol edebilmek, kendi duygularımızı kontrol edebilmek, kendi duygularını tanıyıp kontrol edebilen herkes bence hayatta her şeyi kontrol edebilir. Yani ben öyle düşünüyorum en azından. Pirinç tarlaların içinde bütün eleştirileri, bütün yargıları atalım gitsin diyorum. Şimdi Hoi An'deki Memoryland'e geldim. Burası bir tema parkı yapmışlar. Binalar, kafeler, restoranlar, ışıklandırmışlar falan. Çok tatlı bir tematik park yapmışlar. Bu videoyu da burada noktalayacağım. Ve hepinizi öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Eğer somatik pratiklerle, somatik yaklaşımla tanışmak isterseniz ve güvenli bir yerden, güvenli bir alandan tanışmak isterseniz Yosomain'de davet ediyorum. www.yosomain.com web adresimizden bize ulaşıp oradan bütün bilgileri alabilirsiniz. Aramıza katılabilirsiniz. Üyelik sistemimiz aktif oldu artık. Veya sorularınız varsa bütün iletişim bilgilerimiz orada var. YouTube videosunun altından da yine paylaşıyoruz. Yorumlar yapabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum ve sevgiyle kalın. Bay bay.